Selamünaleyküm. El Rama. El Rama. Şükran. Bu değilmiş. Ne dedik? Karşıda dedi. Nereden geçeceğiz? Şurada yaya geçidi vardı. Oradan geçelim. Arka tarafta bir üst geçit var da karşıya kadar geçmiyor. Yolun ortasında bırakmışlar üst geçidi ya. İlginç. Selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Şimdi bu videoda şu an Amman'dayım. Bu videoda Lut Gölü'nü ziyaret edeceğiz. Yani Ölüdeniz'i ziyaret edeceğiz. Muhacirin bas istasyonu, yani Muhacirin otobüs terminaline git dediler. Oradan El Rama isminde bir kasabaya gitmen gerekiyor. Otobüsleri oradan kalkıyor dediler. Ben de Muhacirine geldim. Şu karşıda imiş Muhacirin otobüs terminali. Çok böyle terminal gibi değil, yol üstünde duruyor dolmuşlar dedi hosteldeki görevli arkadaş. Şuradan karşıya geçtik mi anlarız neyin ne olduğunu. Bir aksilik olmazsa buradan şimdi otobüse bineceğiz. El Rama isminde kasabaya gideceğiz hatta. Ondan sonra bir kasaba daha var. Belki oraya kadar gidiyoruz dolmuşlar, bilmiyorum, hep birlikte göreceğiz. Ondan sonra Ölüdeniz'e, yani Lut Gölü'ne bir şekilde ulaşacağız. Selamünaleyküm. El Rama. That's it. 1 dinar, no? 9 dinar. Oh, 1 Okay. dinar. Oh, şükran, şükran. Selamünaleyküm. Selam. Hala Sadik. Çak diye çakmıyorsun. Tamam. Tamam. Afiyet olsun. Ben tokum. Şükran. Şükran, ben tokum. El Rama'ya gidecek, dolmuş bu. Abiler kahvaltısını yapsın, daha sonrasında yola çıkacağız. Bayağı bir göçertmişler altı. 56 nerenin plakasıydı ya? 55 Samsun. 56'yı unuttum. 56'yı unuttum ya. Unuttum valla. Bakın, cadde burası. Sırt çantalı gezgin dostlarım için anlatıyorum bu kısmı, ya da düşük bütçeyle gezen dostlarım için. Onlar da büyük ihtimalle benim yolumu tercih edeceklerdir. Yani araba kiralayarak veyahut da bir tur satın alarak ya da taksi kiralayarak oraya gitme değil de toplu taşıma yöntemiyle oraya gitme, yani en ucuz yoluyla oraya gitme yöntemini tercih eden dostlarım. Burası Prenses Basma Caddesi. Muhacirin otobüs terminali dedikleri yer anında burası. Buraya kadar geliyorsunuz abi Amman merkezden. Dilerseniz toplu taşıma kullanırsınız. Dilerseniz yürürsünüz. Çok uzak değil. 25 dakikaya falan yürürsünüz buraya en fazla. Buradan El Rama'ya dolmuşlar kalkıyor. Bak, caddeyi aklınıza kazıyın. Zaten kime sorsanız size burayı tarif edecektir. Yani buranın insanları sıcakkanlı. Tak 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 hemen size tarif edeceklerdir. Gelirsiniz buraya. Allah. Kendini de çek abi, şöyle kendini de çek. أصور صابر صابر اضحك يا صابر. Şöyle yap abi, bak. Şöyle. هذه تصور. Şuraya basıyorsun, kapanıyor. طلع موقف المجمع. لا طلع باص يا اخوي. طلع باص على جاب الجيزية طالع دغري. نايف خلاص انسى. Şükran, şükran. Peçete var mı? Peçete. Şükran, şükran. Okey, şükran. Ne olur ne olmaz dursun. Dostlar, El Rama'ya geldim. Kendime hemen bir falafel aldım. Kahvaltı yapmamıştım çünkü acıktım birazcık. Dolmuş bizi nerede bıraktı? Hemen şurada bıraktı o. İçeriye girdi. Burada taksiler var. Paylaşımlı taksiler de var aynı zamanda. Bakalım, benden başka kimse yok ama geliyorum dayı, bir saniye. Yani kalabalıksa mesela bir taksi paylaşarak da gidebilirsiniz. Daha uyguna gelir. Bir dayılarla pazarlık yapacağız. Buradan böyle aşağı Ölüdeniz'e kadar gidiyor. Selamünaleyküm. Türkiye. Türkiye. Aha. Welcome. Şükran. I'm going to Dead Sea. Okay. Public beach. How much? Ne kadar? 5 GD. 5 GD. No That's it. person. No. I want to No. share. No. I want to share. Okay. Share is cheap. No person. No person valla. Right. Benden başka kimse yokmuş. 3 GD yallah. 4 GD. Hadi gel, 3 GD. Beklemeyelim hiç burada ya. Selamun aleyküm. Keyfak abi. Burak. İsmi Burak. Welcome. Şükran. Aç mısın abi, yer misin? Yes. Falafel? Yes. Want to share? No, may thank you, but you Okay. can eat. Thank you, şükran.
Şükran abi. Şükran. Abiden rica ettim, beni halk plajına getirdi dostlar. Bakın burada otel görüyorsunuz. Karşıda oteller görüyorsunuz. Hemen yanımızda otel var. Burası mı giriş? Nasıl biniyor deveye ya? No, Şükran. Nasıl indirdi hayvan öyle aşağıya? Selamünaleyküm. Salam, how are you? I'm good, how are you? أو كرة كمل فوتنا راو. Şükran, thank you. No, Şükran. My friend. فوتنا راو. Okay. فوتنا أب بكشر. No, Şükran. Sahile iniyorum ben. Şükran. وين دينار؟ وين دينار؟ وين دينار؟ عنده شاور عنده بلاك مان. Bir bakayım abi Şükran. في عنده شاور. Shower da var. Ha, there is shower. عنده بلاك مان. How much shower? تنجدي. Tencidi. عنده تيبل عنده شاور عنده. Aa no Şükran. No, Şükran. Sağ ol. Sağ ol. 10 dinar diyor ya burada duş almaya bir de masaya. عنده بلاك مان. Üstüne 10 dinar daha koyarım, şu otellerden birine günübirlik girer. Masayla duşa 10 dinar dedi, sonra 5 dinar dedi. Tamam dedi, sadece duş al, masayı da kullanma 2 dinar dedi. Dedim abi sağ ol ya, bir gideyim dedim, bir bakayım, belki yüzmem daha, bir gideyim bakayım yani. Şeyi anlatıyordum galiba, bak otel var mesela burada, onun kendine ait bir plajı var. O plajı kullanmak istiyorsanız ya otelde kalmak zorundasınız ya da bir giriş ücreti oluyor. Günlük kullanım ücreti oluyor. Yemek yemeniz falan gerekiyor otellerde. İşte 20 dinardan başlıyormuş. Yine bu sahil boyunca komple burası Akabe'ye giden yol aynı zamanda. Hem Lut Gölü'nün çevresinden gitmiş oluyorsunuz aşağı. Akabe şehrine kadar gidiyor. Yani Ürdün'ün güneyine kadar gidiyor. Bu sahil üstünde oteller var. Ve birkaç tane böyle halk plajı var. Halk plajlarında duş yok diyorlardı. Ama parayla sanırım burada da duş alabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Şöyle aşağı inelim. İşte böyle masalar kurmuşlar. Yani 5 dinar verip masada da takılabilirsiniz. Duş da alabilirsiniz anlayacağınız. Ama öyle çok uzun kalmayacağım ben. Hava çok sıcak. Zaten burası yüzülebilecek bir yer değil. Birazdan anlayacağız. Tuz Gölü. Yani tuz oranı çok yüksek. %30'larda. O yüzden böyle bildiğiniz yüzme gibi bir şey olmayacak. Böyle bir gireceğiz şifa niyetine. Sonra çıkacağız. Neden şifa niyetine? Çünkü bir sürü mineral varmış burada. O yüzden insanlar şifa bulmak için geliyor. Yani niyet o. Oteller de hemen kapmış her yeri arkadaş ya. Yani Ürdün devleti buraya güzel bir halk plajı yapsa mis abi. Hadi sembolik bir giriş ücreti al, duş kullansın diye insanlar. Hani de oraya bir su sağla, bir duş sağla. Gelsin insanlar burada takılsın ya. Niye ben otellere 20-30 dinar verip plajı kullanmak zorunda kalıyorum? Nargile sevdası asla bitmez bu topraklarda. Sabah, öğle, akşam, gece, uyurken, uyandığında, uyku esnasında hiç fark etmez. Hadi bakalım. Oo, yanıyor burası ya. Çok sıcak. Oh, bayağı sıcak. Bu da çamur gibi ha. Baksanıza. Azerbaycan'da çamur volkanlarına girmiştim ya, onun farklı versiyonu. Biraz daha katısı. Böyle çiğ köfte yaptım. Yapıştı güzel. Şu an bastığım yer de çamur. Ama fena kayıyor yalnız. Çok feci kayıyor. Oy 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 oy, çok feci kayıyor. Şöyle tutunmadan ilerleyemiyorum. Şu an ayakta duramıyorum. Feci kayıyor. O yüzden kamerayı da sabit tutamadım. Geldik böyle denize. Lut Gölü'ndeyiz. Eşyalarımı oraya bıraktım. Deniz seviyesinden 420-430 metre aşağısındayız. Yani rakım olarak eksi 400'lerdeyiz dostlar. Vallahi oturacağım buraya çünkü şey olmuyor. Gidemiyorum. Ay 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 ay. Tuz oranı yüksek ya, kaldırıyor ha. Bu kadar sığ yerde bile kaldırıyorsa derin de daha da rahat kaldırır. Dediğim gibi insanlar buraya şifa bulmaya geliyorlar. Yani bu bir inanç meselesi. Gerçekten şifalı mı değil mi bilmiyorum. Onu bilimle uğraşanlar, burada araştırma yapanlar söylesin. Birçok mineral var burada.
İnsanlar o minerallerin vücutlarına iyi geldiğini düşünüyorlar. Ben cebelleşiyorum çünkü kaldırıyor, basamıyorum. Zaten yer kayıyor. Şey yapamadım ya, böyle bir ayaklarımın üstüne dursam şeyi göstereceğim, arka tarafı göstereceğim sizlere. Hemen arkamız Filistin dostlar. Batı Şeria. Kudüs'te şu taraflarda bir yerde kalıyor. Aynen o taraflarda bir yerde kalıyor Kudüs. Akşam olunca Filistin'in ışıkları gözüküyormuş. Taksici abi söyledi. Bak dedi, bu taraf Filistin dedi. Zaten ben biliyordum buraya gelmeden önce. Akşam olunca dedi Filistin'de ışıklar yanıyor, görebiliyorsun dedi. Ama akşama kadar maalesef kalmayacağım. Buraya Ölü Deniz demelerinin sebebi de yüksek tuz oranından dolayı canlılar yaşayamıyormuş burada. Bu çevrede herhangi bir bitki de yaşayamıyormuş. O yüzden Ölü Deniz demişler buraya. Şu an biz Ölü Deniz'in kuzeyindeyiz. Yani buraya kadar uzanıyor Ölü Deniz. En kuzey noktası burası. Buradan böyle güneye kadar iniyor. Orası da Ölü Deniz'in, yani Lut Gölü'nün güney noktasında bir yarımada gibi bir yer var. Orada Sodom ve Gomorra isminde yerleşim yerleri varmış zamanında ve çok günahkarmış orada yaşayan insanlar. Eski ahite göre Tanrı orada yaşayan insanları cezalandırmış ve hepsini helak etmiş. Böyle bir hikayesi de var. Ama ne yazık ki burada ulaşım problemi sıkıntı. Yani taksi kullanmanız gerekiyor. O da benim bütçemi tahmin edebiliyorsunuz. Yani aşıyor. Ben mecbur kalmadığım sürece ve bütçemi çok aşmadığı sürece taksi kullanabiliyorum bir yerden bir yere giderken. Yoksa o aşağı tarafa inerdik beraber. Güney kısmına inerdik. Hem orada Vadi Mucip var. Bu bölgeye gelirseniz Vadi Mucip'i görmenizi tavsiye ederim. Güzel bir yere benziyor. Ve aşağı, yani güney kısma kadar inip Sodom ve Gomorra'nın olduğu o bölgeyi de görebilirsiniz. Yani kalıntıları yok ama oradaymış. Bunun bilinci bile değişik geliyor insana. Tanrı'nın gazabından kurtulamayan yerleşim yerleri Sodom ve Gomorra. Burayla ilgili araştırma yaparken dünyanın ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen Jericho, nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum, Jericho diye yazılıyor. Onun şu taraflarda bir yerde kaldığını söylüyordu. Şu an biz gölün kuzeyindeyiz. Kuzeyinden gözüküyor diyordu. Şu taraflarda bir yeri tarif ediyor ya. Ama biraz daha yükseğe çıkmamız gerekebilir. Dünya üzerindeki ilk yerleşim yeri olarak kabul ediliyormuş orası. Dostlar, bu dolmuşla Nebo Dağı'nın olduğu yere geldim şimdi. El Rama'ya geri döndüm ben. Orada işte birazcık dinlendim, su falan aldım kendime. Dedim ki Hazreti Musa'nın vefat ettiği dağ var bu yakınlarda. Bakayım ne tarafa düşüyor, onu araştırayım. Yani yakınsa gideyim diye düşündüm. Nebo Dağı, şu an bulunduğumuz yer. Baktım yakın. Bir otostop denedim. Bir araba durdu, tamam mı? Dedi ki otostop çekme, birazdan dedi dolmuş gelecek, onunla gidersin dedi. Aa vallahi dedim süper. Bir 10 dakika dolmuş bekledim. Geldik şimdi. Biletimi aldım şimdi buradan dostlar. 3 dinar. Jordan Pass geçmiyormuş burada. Daha önceki videolarda ben bahsetmedim. Jordan Pass diye bir şey var. Birçok müzeye girebiliyorsunuz Jordan Pass'la. Sanırım Petra'da dahil. Eğer çok fazla müze ziyaret edecekseniz Jordan Pass almanızı öneriyorlar. Ama iyi araştırmanız gerekiyor. Dediğim gibi her müzeyi göremiyorsunuz Jordan Pass'la. Ben almadım. Yani bana uygun olmuyordu çünkü gidebileceğim birkaç yer vardı böyle biletli olarak. Baktım Jordan Pass daha pahalıya denk geliyor. O da ne kadardı fiyatı şu an unuttum vallahi, yalan söylemeyeyim hiç ya. Bakarsınız internetten. Velhasıl kelam böyle bir şey var, yani araştırın. Buraya bir tane anıt dikmişler. Latince yazıyor sanırım üstünde, aynen. Unus Deus Pater Omnium Super Omnes. Anıtın üstünde de insan yüzü figürleri var. Hemen sağımızda da ne yazıyor? Mont Nebo Siaka Memorial of Moses. Yani Musa'nın anısına Nebo Dağı. Siaka sanırım bölgenin ismi. Çok emin değilim. Böyle bir anıt dikmişler buraya. Dostlar, geldiğimiz yer burası. Lut Gölü'nün kuzeyi. Orada girdim ben Ölü Deniz'e. Hatta Jericho isminde bir şehirden bahsetmiştim. İnsanların ilk yerleşim yeri. O da karşıda bir yerde kalıyor. Şu an birazcık pus var. Çok gözükmüyor. Ama temiz havada hem o Jericho şehri çok net bir şekilde gözüküyormuş. Hem de Filistin'in bazı kısımları net bir şekilde gözüküyormuş. Ama şu an bayağı bir puslu hava. O yüzden pek bir şey göremiyoruz. Bu aşağısı da geldiğimiz yol.
Dinler tarihi açısından buranın önemli bir yeri var desem bence yanılmış olmam. Bunun sebebi de şu: Hz. Musa'nın vaat edilen toprakları gördüğü yer burası. Ve vaat edilen toprakları gördükten kısa bir süre sonra da hayatını burada kaybediyor. Yani Nebo Dağı'nda kaybediyor. O yüzden zaten gelip görmek istedim ben burayı ve sizlerle paylaşmak, sizlere de göstermek istedim. Sanki bazı yerlerde kum fırtınası varmış gibi gözüküyorum. Böyle hortum çıkmış gibi ama başka bir şey de olabilir. Çok emin değilim. Ölü bir yermiş gibi gözüküyor. O kadar kurak ki. Yer yer yeşillikler var. Ama genel anlamıyla o kadar kuru ve sapsarı gözüküyor ki. Yani ölü topraklardayız sanki ya. Burada ne varmış? Neyin nerede olduğunu gösteriyor. Tiberia Gölü diyor. 106 kilometre ötede, şu istikamette. Jericho, dediğim o yerleşim yeri var ya, bu tarafta bak. Söylediğim istikamette. O ne kadarmış? 27 kilometre. Ramallah, Filistin topraklarında kalıyor. Şu istikamette 52 kilometre. Burada böyle hangi yerleşim yerinin hangi tarafta kaldığı ve kaç kilometre olduğu yazıyor. Zaten geldiğimiz yeri göstermiştim. Lut Gölü, yani Ölü Deniz. Hemen kuzey kısmını rahatlıkla görebiliyoruz. Şu aşağıda da çadırlar var. Yer yer çadırlar görüyorum. Onlar da çobanların kaldığı çadırlar. Yani bu topraklarda nasıl hayvanları otlatıyorlar ya. Büyük meziyet ya gerçekten. Bu sıcakta o hayvanların peşine düşmek, belki kilometrelerce yürümek, insan gerçekten şaşırıyor ya. Büyük saygı duyulacak bir meslek. Buraya bir tane anıt dikmişler. Kilisenin içine bakalım bir de. Kilisenin içindeki mozaikleri bayağı iyi korumuşlar yalnız ha. Burada ne varmış? Mezarlık gibi orası. Baksanıza bayağı iyi korumuşlar ya. Burada da farklı farklı tasvirler var. Hayvanlara karşı, vahşi hayvanlara karşı savaşan insanlar, ağacın gölgesinde dinlenen, çobanlık yapan farklı farklı tasvirler. Altıncı yüzyıldan kalan bir Bizans kilisesiymiş dostlar. Bu yer mezara benziyor dedim ya, orası Hz. Musa'nın anıt mezarıymış. Gerçekten Hz. Musa'nın mezarı tam olarak nerede kimse bilmiyormuş. İçeride bir görevli vardı, onunla konuştum. Mozaiklerin hepsi orijinal mi dedim. Evet, orijinal dedi hepsi. Yani gerçekten orijinalse mükemmel korumuşlar. 20 Mart 2000 yılında Papa II. John Paul buraya gelmiş ve şu an bulunduğumuz bu yeri ziyaret etmiş. Birisi de ona bilgi veriyor. Burası bir müze. Kazılarda bulunan parçaları burada sergiliyorlar.
Bakın videomuza Amman'da başladık dostlar. Amman'dan Ölüdeniz'e geldik, yani Lut Gölü'ne geldik. Burada birazcık yüzdük, vakit geçirdik. Daha sonrasında şu an bulunduğumuz yer Nebo Dağı'na geldik. Nebo Dağı'nın arkasında Madaba şehri kalıyor. Nebo Dağı'ndan görünen kısımlarda ahanda burası komple. Bak Kudüs. Kudüs belki tam gözükmüyordur buradan ama en azından o istikamette büyük bir alanı görebiliyoruz. İlk yerleşim yeri olan Jeriko'yu görüyoruz. Ürdün Nehri. Ürdün ülkesinin adı bu nehirden geliyor dostlar. Yani bu toprakların adı bu nehirden geliyor. Ürdün Nehri'ni görebiliyoruz. Şöyle sizlere bir konum analizi de yapayım. Vadi Mucip'ten bahsetmiştim. Biraz daha güneyde kalıyor diye. Hemen şuralarda bir yerde Vadi Mucip var. Vaktiniz olursa oraya da gitmenizi tavsiye ederim. Nebo Dağı'nın eski bir görüntüsü. Şu an biz buradayız. Nebo Dağı'nın bu kısmındayız. Çevremizde ne var ne yok burada gözüküyor. Ama kaç yılında çekmişler bu fotoğrafı bilmiyorum. O yazmıyor. Şükran, şükran. Şükran. Bu arkadaşlar aldı beni şimdi. وين ساكن عمان؟ انت وين ساكن؟ Amman. وين عمان؟ I have a map, I will show you. Harita var, göstereceğim. Madaba. انا رايح مادبا. Madaba. Ha, tamam. بس انت وين ساكن عمان؟ اذا بطريقي انا بنزلك احكي له اسم مالك. Madaba'ya götürecekler beni önce. Geri dönmek istemedim Elrama'ya. Madaba'ya böyle bir otobüs geç saatte varsa Amman'a bir bakarız birazcık sokaklarına. Daha sonrasında Amman'a geçeriz. Ama otobüse bağlı her şey. Direkt Amman'a da geçebilirim. Sağ olsunlar vallahi, aldılar beni ya. Hah, camı aç. Sıcak, fena sıcak ya. My name is Burak. Burak. Ahmet. Sev. Memnun oldum. Welcome. Şükran. Biri mi yakmış yoksa yangın çıktı da söndürmüşler mi? Biri bilerek de yakmış olabilir ya. Bazen temizlemek için yakıyorlar ya bir şeyleri. Of. Acayip yoruldum ben. Amman'a döndüm ben. Çocuklar o Madaba şehrine girmediler hiç. Oradan böyle Amman'a döneceğiz biz dediler, şehrin girişinden. Yol varmış. İstiyorsan seni şehrin girişinde bırakalım. Şehre yürür gezersin dediler. Biraz zor geldi açıkçası bu sıcakta, o yüzden dedim abi ben de geleyim sizle Amman'a. Güney Amman'a kadar getirdiler beni. Bayağı kötü kokuyor ya. Sağ olsunlar, getirdiler. Ben de bıraktıkları yerden dolmuşa bindim. Buraya kadar geldim. Buradan böyle aşağı doğru giderseniz merkeze gidiyorsunuz. Ben bugün Couchsurfing evinde kalacağım. O çocuğun evi diğer tarafta kalıyor, o yüzden şimdi bu mahalleye gelmem gerekti. Buradan başka bir mahalleye yürüyeceğim. Oradan da artık taksi yapacağız bir şey. İnternet bulup uygulamadan taksi çağırmak istiyorum. En uygunu öyle giderim. Çünkü oraya toplu taşımayla nasıl gidebilirim bilmiyorum. Coffee I drink it without sugar, everything, but tea. Why Arabs always drink coffee or tea with a lot of sugar? Not all Arabs. No, wait. No. Most of Arabs. Delete this video. No. You need to delete this video. No. Tea, yes. Tea, yes. With a lot of sugar. I see that when I visit some countries and Arab population, No, in Jordan. they put a lot of sugar, tea or coffee. In Jordan, we drink a lot of coffee. Ben ziyaret ettiğimde bazı ülkeler Orta Doğu'da Arapların çok fazla şeker attığını fark ettim. Hem çaya hem kahveye. Onu sordum.
her zaman değil dedi. Turkish coffee. Türk kahvesi Bun diyor. Amid. This one, it's the most popular in Jordan. And even you must buy, take Yes. with you to Turkey because it's... Bu Türk kahvesi diyor. Number one. Ürdün'deki en iyi kahve diyor. Hakikaten çok güzel kokuyor. 90% %90 diyor. 90 no sugar. Ha, Ürdünlülerin %90'ı Türk kahvesini şekersiz içiyormuş. Only tea. Only tea, a lot of sugar. Yes. Tamam. Şeyi sordum. O zaman dedim sadece çaya mı şeker atıyorsunuz bu kadar dedim. Evet dedi. Sadece çaya bu kadar şeker atıyoruz dedi ama kaşık nerede? Kaşık burada mı görmedim. Yemek kaşığıyla ha. 2 kaşık attı ya. Yemek kaşığıyla We need to 2 clean kaşık. This for you. Thank you so much. Ben de sağlıklı beslenmeye döndüm, o yüzden şeker atmıyorum artık. Dostlar, sizleri Ahmet'le tanıştırayım. Coffee without sugar. Ha, kahve- 90% in Jordan. Kahve şekersiz diyor. Ürdünler şekersiz içiyormuş kahveyi de. Turkey, you use Turkish coffee. Tamam. Ürdün'de Türk kahvesi kullanıyorlarmış bu arada ki önceki videolarda da bundan bahsetmiştim aslında. Burada Türk kahvesini satıyorlar. This falafel you cannot find in Turkey. Falafel aldık geldik. Bu en iyi falafelmiş The Ürdün'deki. 5-star falafel. This one. 5 yıldız falafel diyor. What is the name? Adını da Jabara. Abu soralım. Abu Jabara. It's in Arabic. Abu Jabara. Abu Jabara bak şurada yazıyor. Yeah, in English. Yeah. En iyi falafel buymuş Ürdün'deki. Öyle söyledi valla. And where is the sandwich? Bir de şey var, doğru şey aldık bir de, falafel sandviç aldık bir de. 5-star sandwich. 5 yıldız sandviç diyor falafel. Şükran. For us in Jordan expensive. Şöyle göstereyim sizlere. Bu Ürdün'deki en pahalı falafelciymiş bu arada. Now we will eat. Yes. Stop. Afiyet olsun. Bu videoluk bu kadar dostlar. Sağ olsun Ahmet ağırlayacak beni evinde. Geldik Amman'a. Ahmet'le tanıştım. Yemeğimizi yiyeceğiz, sohbet, muhabbet. Daha sonra da ben birazcık video editleyeceğim, dinlenmeye çekileceğim. Sonrası artık bakalım. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos.